Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Talha Şişman. Bugün bu videomuzda içsel motivasyon nedir? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve içsel motivasyon neden bu kadar önemli? İçsel motivasyonumuzu nasıl arttırabiliriz? Ben nasıl sürekli motive olabiliyorum, motive kalabiliyorum? Bugün size bunlardan bahsetmek istiyorum sevgili dostlarım. Motivasyon 21. yüzyılda çok önemli bir kavram. Hem psikolojide hem diğer bilim alanlarında oldukça önemli ve öne çıkıyor. Ve biz motivasyonu ikiye ayırabiliriz. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon sevgili dostlarım. Dışsal motivasyon dışarıdan gelen motivasyondur ve gelip geçicidir. Yani birinin bize iyi bir şey söylemesi, teşvik edici cümleler kurması, izlediğimiz herhangi bir motivasyon videosu, motivasyon konuşması, bu tarz şeyler dışsal motivasyonlardır ve bunlar gelip geçici olabilir. Ama bizim bugünkü konumuz ve bizim asıl işimize yarayan şey içsel motivasyon sevgili dostlarım. İçsel motivasyon kendi içimizden gelen ve bizi sürekli besleyen motivasyon çeşididir. Bir amacımız olmadığı sürece içsel motivasyonu sağlayamayız. İçsel motivasyon bu yüzden dolayı oldukça önemli sevgili dostlarım. Peki içsel motivasyonumuzu sağladığımız zaman bize neler sunuyor, neler katıyor ve nasıl daima motive kalabiliriz? Ben nasıl daima motive ve proaktif kalabiliyorum? Size bugün bunlardan bahsedeceğim sevgili dostlarım. Motivasyon içeriden gelmek zorunda. Onu bir şeyle ilişkilendirmelisiniz. Sevgili dostlarım, bence içsel motivasyonu oluşturmanın en önemli şeyi kendimize bir amaç belirlemek ve bir amaç oluşturmak. Çünkü amacımız olmadığı zaman bu motivasyon salgılansa bile, bu motivasyon gelse bile o amaca doğru hareket etmeyeceğimiz için bu motivasyonun bir etkisi kalmayacak ve bu zamanla bir işe yaramadığı için gitgide kendiliğinden ortadan kalkacak sevgili dostlarım. Bu yüzden ilk önceliğimiz kendimize bir amaç belirlemek olmalı. Bu eğitim hayatındaysa notlarımızı yükseltmek olabilir, daha iyi bir yer hedeflemek olabilir. İş hayatındaysa satışlarımızı arttırmak olabilir, YouTube'da abonelerimizi arttırmak, izlenmelerimizi arttırmak olabilir. Bunların hepsi birer amaç ve burada önemli olan şey daha faydalı olan bir şey düşünmek lazım. Yani ben bunu bir yola benzetebilirim sevgili dostlarım. Bizim varış noktamız var ve o burada. Biz o varış noktasına kadar başımıza ne gelirse gelsin sürekli ileriye doğru gitmemiz lazım. Ama sürekli sadece varış noktasını düşünürsek yolda gördüğümüz güzelliklerin, farklılıkların farkına varamayız ve bu yüzden sıkıcı bir yolculuk geçirmiş oluruz. Vardığımız zaman da istediğimiz tatmini alamayız. Ama bunun yanı sıra içsel motivasyonla beraber karşımıza çıkan zorluklarda, farklı şeylerde farklı düşünüp neler olabileceğini görürsek, etrafımıza bakarsak, gözlemleyebilirsek bu yolculuk bizim için daha da keyifli hale gelecektir ve vardığımız noktada aldığımız keyif kat be kat artacaktır sevgili dostlarım. Bu yüzden bir amaç belirlememiz lazım ve bu amaç uğrunda sürekli kendimizi içten motive etmemiz lazım. Şimdi dışsal motivasyonlar da var, dıştan gelen engeller de var. Yani birisi de bu iş olmaz, yapamazsın, edemezsin dediğiniz zaman eğer içsel motivasyonunuz düşükse evet bir içinize kapanma durumu olur. Ben ne yapıyorum? Acaba bunu başarabilecek miyim diye kendinize sorabilirsiniz. Ama içsel motivasyonu yüksek birisi tıpkı zırh giymiş bir asker gibi üstüne ne kadar çok ok gelirse gelsin o okların ona hiçbir zararı olmayacaktır. Belki dönüp çıkartmasının vaktini kaybedecektir ama yine de savaşına, yoluna devam edebilecektir. Bu yüzden bizim de mutlaka içsel motivasyon zırhımızı giymemiz lazım. Özellikle çevreden gelen tepkilere karşı. You have to get up. Çevremizde bazı insanlar bizim daha da iyi olmamızı istemezler. Çünkü biz ne kadar başarılı olursak onların olduğu seviyeden daha da yukarıya çıkacağız ve onların yalnız kalma ihtimali daha da artacak ve bu tip insanlar yalnız kalmayı hiçbir zaman istemez sevgili dostlarım. Bu yüzden o işi yapma, boş ver bu işi yaparsan ne olur gibi pek çok motivasyon kırıcı, şevk kırıcı ifadeleri kullanabilirler. Ama siz içsel motivasyonunuzu beslemeye başladığınız zaman bu amaca ve hedefinize odaklandığınız zaman sürekli kendi kendinize ben başarılı olacağım, yılmayacağım, devam edeceğim diyebilirsiniz. Şimdi en yakın örneği kendimden vermek istiyorum. Özellikle YouTube'da. Ben şimdi sürekli içerikler üretiyorum. Pek çok arkadaşımla beraber de içerikler üretiyorduk. Yani aynı zamanda başladık. Farklı YouTube'da tanıştığımız insanlar vardı. Ben yaklaşık Kasım sonundan beri düzenli olarak her hafta 2 tane video atıyorum sevgili dostlarım. Takipçilerimde, abonelerimde aman aman bir artış olmuyor. İzlenmelerimde aman aman bir artış olmuyor. Ama ben sürekli buna devam ediyorum. Çünkü içten olarak kendimi sürekli besliyorum. Ben bu konuda başarılı olacağıma inanıyorum. İnsanlara bir fayda sağlayacağıma, hayatlarına küçük ama faydalı bir dokunuş yapacağıma eminim. Çünkü bu yönde pek çok mesaj geliyor. Bazen önceden çektiğim, 3 ay önceden, 4 ay önceden çektiğim videolar izleniyor. Onların altına yorumlar yapılıyor. Instagram'dan ya da diğer sosyal medya platformlarından
pek çok mesaj geliyor, sorular, teşekkürler. Bunlar çok güzel şeyler ve bunlar benim motivasyonum ne zaman kırılsa dışsal motivasyon olarak bana fayda sağlıyor ve içsel motivasyonumdaki ateşi de daha fazla körüklüyor sevgili dostlarım. Ve ben de bu şekilde sürekli motive kalabiliyorum, sürekli proaktif kalabiliyorum ve sürekli yeni bir şeyler üretiyorum. YouTube'u zaten çok keyif alarak yaptığım bir hobim. Yani insanın 3 tane hobisi olacak derler her zaman. Birincisi para kazanmak için gerekli olan hobi. İkincisi ilham almak ve zihnimizi beslemek için gerekli olan hobi. Üçüncüsü ise formda kalmak için hobi ve benim zihnimi beslemek, ilham almak için kullandığım en iyi hobi YouTube. Çünkü her geçen gün üstüne koyarak ilerliyorum ve bu nicelikte olmasa da nitelikte kaliteyi her gün arttırıyor ve bu kalitenin artışı mutlaka niceliği de ilerleyen zamanlarda yansıyacaktır. Bazı izleyenlerimiz de abone olmayı unutuyorlar. Hazır lafı geçmişken siz de videoyu izlerken henüz abone olmadıysanız durdurup hemen abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra içsel motivasyon olduğu zaman başarısız olmayacak mıyız? Elbette olacağız. Ama denemekten korkmayacağız sevgili dostlarım. Hata yap. Bir değil birden fazla hata yap. Hata yaptıkça büyüyeceksin. Şimdi başarı hikayelerinde pek çok girişimcinin hikayelerini anlatıyoruz. Bunların hepsi içsel motivasyonu olan, kendilerini besleyen ve hatta çevresine de ilham sunan girişimciler ve pek çok kez başarısız oluyorlar. Ama buradaki fark şurada ortaya çıkıyor sevgili dostlarım. Bu kadar başarısızlığa rağmen, bu kadar reddedilmeye rağmen o içsel motivasyon onlara söylüyor ki sen başarılı olacaksın, sen devam edeceksin, sen yapacaksın ve bu insanlar pes etmeden deneme üstüne deneme yapıyorlar. Deneme üstüne deneme yapıyorlar ve en sonunda başarılı oluyorlar sevgili dostlarım. Çünkü yarışı hızlı olan değil, istikrarlı olan kazanır. Bazen hızlı giden çarpabilir, durabilir, kaza yapabilir. Ama istikrarlı olursanız yavaş yavaş da olsa mutlaka bir gün hedefinize ulaşacaksınız sevgili dostlarım. Ve yolculuktan emin olun daha fazla keyif alacaksınız. Çünkü süratli giderseniz bazen etrafınızdaki farklılıkları göremezsiniz. Ama eğer istikrarlı, sakin bir şekilde ilerlerseniz çevrenizde olan farklılıkları da görebilirsiniz. Diğer insanlarla tanışabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Onlardan yeni fikirler edinebilirsiniz. Kendi motivasyonunuzu her geçen gün daha fazla arttırabilirsiniz ve bu şekilde motive kalabilirsiniz sevgili dostlarım. Motivasyon videoları izlemek size dışsal motivasyon verir. Bazı zamanlarda oldukça işinize yarar. Yani bir gaza getirir sizi ama bu kısa sürelidir. Siz bu dışsal motivasyonu içsel motivasyona çevirmelisiniz. İçten yakmalısınız kendinizi ve böyle olunca hem kendinize hem de çevrenize ışık tutabilirsiniz sevgili dostlarım. Ben motivasyon videolarını en çok hazırlıktayken, hazırlık sınavına girmeden önce izledim. Hem biraz gaza geleyim, sınavda yardımcı olsun, hem de İngilizce oldukları için pek çoğu İngilizce olarak da speaking sınavında biraz daha pratik yapma şansım olur diye ve sınavların hepsi gayet güzel geçmişti. O motivasyon benim orada ihtiyacımızı görmüştü. Ama İlerleyen zamanlarda ben her zaman içsel motivasyonumu dinledim. Bir işe başlarken ne kadar inisiyatif alabiliyorsam aldım ve bunlar hep içsel motivasyonum sayesinde oldu. Yani ben bu işi başarabilirim, ben bu işi geliştirebilirim, büyütebilirim. Zaman zaman başarısızlıklar oldu mu? Oldu. Kırılma anları oldu, şüphelerim oldu. Acaba doğru mu yapıyorum? Acaba bu işin sonu bir yere varacak mı? Ama sürekli devam ettim. Çünkü bu işin sonucunun bir yere varıp varamayacağını görmek için varış noktasına kadar ilerlememiz gerekiyor. Yani şahsen ben böyle düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu yüzden mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Özellikle içsel motivasyonumu da zaten şu an YouTube için kullanıyorum. Çünkü acayip keyif aldığım bir şey. Çünkü bir hedefim, bir amacım var. Bir varış noktasını belirlemişim kendimce. İnsanlara faydalı olmak, insanların hayatlarında ufak da olsa bir şeyleri değiştirebilmek, bakış açılarını farklılaştırmak ve onlara daha iyi bir hayat sunmak, kendi öğrendiklerimi, bildiklerimi onlara anlatmak, bu oldukça güzel bir şey ve bunun bana kazandırdığı da pek çok fazla şey var. Yani her yeni videoda kalite artıyor, hitabetim artıyor, video editi artıyor. Bunun yanı sıra farklı şeyler öğreniyorum ve bu benim için de oldukça önemli bir şey. Bunların hepsi tekrardan sizin sayenizde sevgili dostlarım ve sizlerden gelen mesajlarla, yorumlarla motivasyonum kat be kat artıyor. Bu da yine içsel motivasyonuma yansıyor. Yani ister öğrenci olun, ister işveren olun, ister çalışan olun, ne olursa olsun içsel motivasyona sahip olmazsak hep aynı yerde kalırız. İçsel motivasyonumuzu öldüren şeylerden birisi de zaten bu. Sürekli standartta kalmak. Yani siz ne kadar çalışırsanız çalışın, maaşınız değişmeyecekse, hayat kaliteniz değişmeyecekse
bir yerden sonra aman bana mı kaldı diyebiliyorsunuz ve bu içsel motivasyonunuzu öldürebiliyor. Bu yüzden stabilite aslında bazen motivasyonumuzun düşmanlarından birisidir. Farklılık olması lazım, inisiyatif almamız lazım. Bunların hepsi özellikle de kendi işimizi yaparken içsel motivasyonumuzu arttıran şeylerdir sevgili dostlarım. Bunlara dikkat ettikten sonra, içsel motivasyonumuzu besledikten sonra sevgili dostlarım daima motive olarak kalabilirsiniz. Daima yeni şeyler üretebilirsiniz ve daima cesur olarak ilerleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Bunun için de en önemli adım kendimize bir amaç, hedef belirlemek ve bunu belirledikten sonra dışarıdan motivasyon almak, dışarıdan aldığımız motivasyonu içsel motivasyona çevirmek ve daha motive bir halde çevremizde motive edip daha başarılı işlere imzalar atmak olacaktır sevgili dostlarım. Umarım faydalı video olmuştur. Daima motive kalmanız dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.